Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kez çok farklı bir tarifle karşınızdayım. İçerisinde ne un var, ne yağ var. İçerisinde ne var diye merak edenler lütfen videomu ayrıntılı bir şekilde izlesinler. Sadece 4 malzemeli ve tarife başlıyorum. Ve ilk başta kullandığım malzeme haşlanmış 410 gram kuru fasulye kullanacağım. 1 su bardağı fasulyeyi haşladım ve haşlandıktan sonra da yine gramını ölçtüm. Yani direkt konserve fasulye kullanmak isteyenler 410 gram konserve fasulye kullanabilirler. Ama ben tam 1 su bardağı fasulyeyi haşladım. Kaşıkla kenarlardakini aşağı indirip iyice çırptım. Şimdi içerisine 3 tane yumurta koyacağım. Yumurtayla da yine güzelce çırpıyorum. Yumurtayla da çırptım. Gördüğünüz bu kıvamı alıyor. Ve çırpmış olduğum fasulye ile yumurtayı bir kaba aldım. Ve şimdi yine çırpma kabımda 1 su bardağı cevizi ve yine 1 su bardağı toz şekeri iyice çırpacağım. Normalde doğrama kabım eğer büyük olsaydı malzemeyi hiç kaba dökmeyecektim. Hepsini aynı anda tamamen çırpacaktım. Yani sizlerin eğer doğrama kabınız büyükse bütün malzemeleri sırasıyla karıştırıp çırpın. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Malzemelerim iyice birbirine karışana kadar yaklaşık 4-5 dakika çırptım diyebilirim. Ve pasta hamurum hazır. 18 santimlik kelepçeli kalıbımın içerisine yağlı kağıdı bu şekilde koydum. Ve hazırlamış olduğum pasta hamurumu döküyorum. İçerisindeki havasının çıkması ve daha düzgün durması için böyle birkaç kez tezgaha vuruyorum. Ve fırına gitmeye hazır. 180 derece önceden ısıttığım fırında tam 45 dakika pişirdim. Fırından çıktıktan 1-2 dakika sonra telin üzerine alıyorum. Ve bu şekilde iyice soğumasını bekleyeceğim. Kekim soğurken ben kremasını hazırlamaya başlıyorum. 2 paket toz krem şantinin üzerine 1 su bardağı da sütü ekledim ve iyice çırpıyorum. Kremam iyice koyulaşana kadar çırptım. Şimdi soğuyan kekimi, pastada diyebilirim, yağlı kağıttan çıkarıyorum. Bu aşamada biraz dikkatli olun lütfen. Tamamen kenarlarını kaldırdım. Servis tabağımın üzerine ters çeviriyorum. Ve şimdi pastamı süslemeye başlayacağım. Kremayla her yerini bolca kaplıyorum. Ufak bir hatırlatma, videomu buraya kadar izleyenler bana küçük de olsa yorum yazarlarsa çok mutlu olurum. Ve bende böyle şekilli spatula var. Onunla pastamın kenarına şekil vereceğim. Siz bu işlemi çatalla da yapabilirsiniz. Ve pastamın üzerini süsledim. Servise ve yemeğe hazır. Bu görüntü gerçekten şahane. Artık benim konuşmama gerek kalmıyor. Ve dilimledikten sonra sizler için tadına da bakacağım. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.
Ve işte final. Ben biraz sabırsızlandım. Ortası hafif ılıkken kremasını sürdüğüm için hafif kremada erime oldu. Ama olsun, hiç sıkıntı değil. Sizler biraz daha soğumasını bekleyin lütfen. Ayrıca gün ışığından yararlanmak için de acele ettim zaten. Ve sizlere kıvamını daha yakından gösteriyorum. İnanın çok lezzetli olmuş. Tadını merak edenler olursa böyle kestanemsi, helvamsı bir tadı var. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.